Gözleri ışıl ışıl olan bakanımızdan müjdeler üstüne müjdeler gelmeye başladı. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımız için 15 Ocak 2023 yılı itibariyle arkadaşlar emekliliğin yürürlüğe gireceğini Sayın gözleri ışıl ışıl parlayan bakanımız Nebati açıkladı sevgili dostlarım. Bu da EYT'li arkadaşlarımız için bir müjde olarak gelsin. Dolar, altın, gümüş bugün neler olacak? Sizlerle birlikte buna bakacağız. ABD enflasyon verileri açıklanacak. ABD enflasyon verileri neticesinde altın tarafında neler olabilir, gümüşte neler olabilir? Bunu hep birlikte video içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Asgari ücret tarafında açıklamalar geliyor. Sizlerle birlikte takip ettiğimiz gibi asgari ücretli arkadaşlarımız için de son yaptığımız enflasyon üzerinde bir fiyat beklentimiz vardı. Buradaki fiyat beklentimiz de 7400 nominal enflasyon değeri üzerinde asgari ücretin olabileceği yönünde. Burada gene hükümet tarafından bazı açıklamalar geliyor. Asgari ücret refah payı biliyorsunuz asgari ücret gene toplanma şeklinde yani 5 hükümet temsilcisi, 5 sendika temsilcisi ve 5 işveren temsilcisinden oluşan kurul tarafından belirleniyor arkadaşlar. Bu da bizlere açlık sınırının TÜİK tarafından açıklanan açlık sınırının da 7400 TL civarlarında açıklanmış olmasıyla birlikte asgari ücretin 7400'den az olmayacağı şeklindeki tahmin ve öngörülerimizi geliştirmiş durumda. Bunun üzerindeki fiyatlar her türlü iyi olacaktır diye düşünmekteyim. Evet, hemen altında başlayalım. Bugün ABD enflasyon verileri açıklanacak. ABD enflasyon verilerindeki beklenti arkadaşlar bu ay için enflasyonun ABD tarafında 7,9 civarında çıkacak olması. Bundan önceki verilerde ABD enflasyonu %8,2 olarak tahminlerin bir tık üzerinde çıkmıştı. Bu seferde 7,9 civarlarında ABD enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Saat 14.30 itibariyle bugün ABD verileri, enflasyon verileri açıklanacak. Veriye gelmeden önce 1703 dolar altın yatırımcısı için bir destek bölgesi olarak takip edilecek önemli bir bölge. Enflasyon verisinin 7,9 veya 7,9'a yakın veya aşağısında gelmesi altında hızlı bir yukarı tırmanış şeklinde takip edilebilir arkadaşlar. Benim beklentim burada altının 1727 dolar önemli direnç seviyesini aşması durumunda. Bakın şuradaki 1802 dolar civarında çizdiğimiz bölgeye doğru yukarı yönlü hızlı bir atak gerçekleştireceği yönünde. O yüzden altın yatırımcılarının dikkatli olması gereken bir gün olduğunu düşünen taraftayım. Enflasyon verilerinin yüksek çıkması, eğer böyle bir durum gerçekleşirse arkadaşlar FED faiz kararlarında daha şahin olabileceği yönündeki söylemler neticesinde altında da tekrardan bir 1680 dolar civarına doğru, hatta şurada 1675 dolar civarına doğru geri çekilmede görebiliriz. O yüzden bugünkü gelecek veriler altın yatırımcısı için önemli olacak. Altın yatırımcılarının bu verdiğimiz seviyeleri dikkatli bir şekilde takip etmesinde fayda var. 1703, 1727 burası ve burası da 1802 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler takibimizde olacak altın yatırımcısı dostlarımız için. Gram altın tarafına hemen bakalım. Gram altındaki gelişmeler ne şekilde olabilir? Daha sonra sizlerle birlikte dolar, euro, sterlin, bitcoin, gümüş tüm piyasalara kısa kısa bakıp değerlendirme yapacağız arkadaşlar. Gram altın tarafında hareketlerde beklentimiz olan 994 seviyesinin üzerinde hareketler gerçekleşti. Yani şuradaki 994 bizim için önemli bir dirençti ve buranın kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü 1019 direncinin de üstünde hareketler gram altında görüyoruz. Bu da veriyle birlikte veriden önce 1019 desteğine doğru hareketlerin test edilebileceği ve şu an itibariyle de test edildiğini görüyoruz sevgili dostlarım. Bu ABD enflasyon verisine bağlı olarak ons tarafında eğer yukarı yönlü hareketleri bizler sizlerle birlikte yakalayabilirsek buradaki hareketin de ilk etapta şuradaki 1035 TL civarına doğru altının gram tarafında da yukarı yönlü hareketleri tekrardan tetikleyebileceği unutulmamalı. Altın tarafında grafiğimizi şöyle büyüttüğümüz zaman sizler de daha net bir şekilde göreceksiniz. Gram altının hareketlerinin şu alan içerisinde sıkışıklık gösterdi. Yani yukarıda şurada bir 1035 TL civarından geçen alan, bu aşağıda da 968 TL'den geçen alan. 968 zaten orta ve kısa vadedeki stop bölgemiz. Bu bölge kırılmadıkça da yukarı yönlü hareketler hala da beklentimiz dahilindedir sevgili dostlarım. Burada 1035'li seviyelere doğru enflasyon verisinin açıklanmasıyla gram tarafında da hareketler izleyebiliriz. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşte güzel hareketler, dirençlerin kuvvetli mum hareketleriyle birlikte
yukarı yönlü kırılması güzel görüntüler gümüş yatırımcısı için ortaya çıkardı ve gümüş yatırımcısının uzun zamandır beklediği hareket ve kırılımları almaya başladık. Buradaki kırılım gerçekten önemliydi. Günlük mumlarda özellikle bakın şuradaki 20.45 seviyesi önemli bir destek konumuna gelmiş oldu. Buradaki 20.45'in önemi arkadaşlar bakın şuradan yukarıdan gelen kuvvetli direncin geçtiği bölge ve ayrıca şurada bir oluşum var ve bu oluşumun da şu şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettirmesi burada bir çanak oluşumunu da beraberinde getirebilir. Ve bu çanağın yukarı yönlü kırılması gümüşte 24 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketin de başlamasına sebebiyet verebilir. O yüzden gümüşte diyoruz ki dikkatli bir şekilde bu kırılımı takip etmekte fayda var. 20.45 üzerinde gümüşün onsu da hala da olumludur ve bugünkü ABD enflasyon verileriyle birlikte gümüşün ons tarafında da yukarı yönlü hareket hızlanabilir. Gümüş gram, hemen gümüş gramda 12.70 bizim için önemli bir rakam. Şurası 12.70 önemli bir direnç. Bu direncin üzerinde gümüşün gramında tutunmalar devam ederse şuradaki 13.40 seviyesine doğru bu hareketin yukarı yönlü tetiklenme olasılığı da gümüşün gram tarafında oldukça yüksek arkadaşlar. O yüzden 12.70 önemli. Orada da gene 12.26 seviyesinden geçen destek bizler için önemli bir destek. ABD enflasyon verisi beklentiler doğrultusunda gelir ise de gümüşün gram tarafında yukarı yönlü hareketlerin hala daha devam edeceğini beklentisinde bulunmak da yanlış olmaz arkadaşlar. O yüzden orada da gene yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde. Dolar Türk lirasına baktığımız zaman dolar Türk lirasında yatay seyir devam ediyor. Bir önceki videoda doların düşüş yapması halindeki B planımızı o video içerisinde sizlerle birlikte açıklamıştık. O video mutlaka arşivinizde bulunsun ve o videoyu da seyretmemiş arkadaşlarımız varsa mutlaka seyretmeliler diyoruz sevgili dostlarım. Enflasyon bağlamında baktığımız zaman doların enflasyon bazında pahalı olduğu bir gerçek. Bu gerçekle de yola çıktığımız zaman dolar kurunda bir yatay seyir ve bu yatay seyrin 18 lira 36 kuruş civarında hala daha bir dip seviyesi şeklinde takibini yapıyoruz. Yukarıda 18.36 kırılmadıkça doların yine gidebilir olacağı bakın seviyeler şuradaki 19.50 civarına doğru yönü hala da mevcut. O zaman diyebiliriz ki şöyle bir 18.36 üzerinde kalındıkça 18.62, 18.71 takip edeceğimiz dolar kurunda 19.50 yukarı yönlü takip edeceğimiz alanlar içerisindeki oluşumu izleyebiliriz. 18.36 kırılmadıkça 18.36 kırılırsa burada yön bir miktar aşağı yönlü dolar kurunda dönebilir ama dönmediği sürece bakın zaten kanalları da gayet net hala da yukarı yönlü yükseliş bandı içerisinde bir dolar kurunu sizlerle birlikte burada takip ediyoruz ve izliyoruz sevgili dostlarım. O yüzden bazı seviyeler özellikle dolar kurunda trendin bitebilmesi için şuradaki seviyenin altında kapanış görmemiz şart. O da bugün itibariyle baktığımız zaman trendin geçtiği alan 17 lira 50 kuruş seviyesinden geçiyor. Yani uzun vadeci altlardan alım yapmış arkadaşlar. 17.50 altında dolarda bir kapanış görmedikleri müddetçe buradaki yukarı yönlü trendin bozulduğunu söylemek için erken olur. Kısa vadeci arkadaşlarımız için ise 18 lira 36 yani Forex'tir, Viop'tur buralarda trade eden sevgili dostlarımız için ise 18.36 seviyesi takip edilecek, aşağı yönlü hareketlerde takip edilecek bir seviye olarak dikkat çekiyor dolar kurunda arkadaşlar. Hemen Euro Türk Lirası'na bakalım. Euro Türk Lirası'nda bizler için 18.52 önemli bir seviye. Bakın şurada sıkışma 18.52. Yukarıdaki 18.52 direnci önemli. Buradaki 18.52 direncinin altındaki hareketlerde ise şuradaki üçgen tarafına doğru yani 18.20'lere doğru hareketler görülebilir. Bu 18.20 18.53 burada bir sıkışma bant aralığı var. 18.53 altında 18.20'lere kadar sapmalar görülse de 18.53'ün üstündeki hareketlerde de Euro'nun gideceği seviye bakın şuradaki üst tepe seviyesidir. O da 20 lira 35 kuruş seviyesinden geçen alan. O yüzden burada ne yapabiliriz? Strateji olarak 18.52 ve 18.23 artık 18.23'ler bizler için bir al bandı olarak gözüküyor. Burası yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla tabii ki kırılmadığı sürece. 18.52 üzerindeki hareketlerde yukarı yönlü yön gayet net bir şekilde yukarı dönecektir sevgili dostlarım.
Sterlin Türk Lirası tarafına hemen bakalım. Sterlin Türk Lirası'ndaki son gelişmeler. Evet, Sterlin Türk Lirası'nda genişleyen açı şeklinde bir oluşumumuz mevcut. Bu açının alt tarafları genelde al şeklinde değerlendiriliyor. Fakat buraya tekrardan bir dönüş olur mu? Şu an 21 lira 15 kuruş seviyelerinde olan sterlin paritesi buradan bir yükseliş kanalını tekrardan açmış durumda. Bu kanalla birlikte bakın şu şekilde hareketler yine şurada bir üçgen içerisinde sıkışmış durumda. Burada da takip edeceğiniz en önemli seviye sterlinde bakın şu alan 21.90 seviyesi. Eğer 21.90 seviyesinin üzerine atabilir isek sterlinde o zaman yukarı yönlü hareketler 22.80'e kadar hız kazanabilir. 21.90 önemli bir seviye, önemli bir direnç. Kırılması durumunda 22.80 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Aşağıda kısa vadeli bize destek olan bölge ise şu an için 20 lira 75 kuruş seviyesinden geçen alan. Buradaki alanımızda 20 lira 75 kuruş. Bugün itibariyle baktığımız zaman bu alan bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek bir alan. Ve 20.75-21.92 kısa vadeli bant aralıkları olarak takip edilecek bölge. Bunun üzerinde de 22.88 sterlindeki hareketlerin takibi için önemli olan seviyeler olarak izlenebilir. Bitcoin, evet Bitcoin tarafına hemen bakalım. Bitcoin'de önemli açıklamalar ardından sert aşağı yönlü düşüş izledik. Bitcoin'deki bu sert düşüş arkadaşlar Binance biliyorsunuz Binance CEO'su ile FTX CEO'su arasındaki açıklamaların ardından gelmiş durumda. Bu açıklamalar neticesinde Binance FTX'i almaktan vazgeçti. Vazgeçmesinin ardından da Bitcoin tarafında 21 bin dolarlardan hatta yukarı yönlü trendini kıran Bitcoin'in buradan sert bir şekilde aşağı yönlü düştüğünü gördük. Ayrıca Avrupa ABD Bakanlığı'nın da FTX'e soruşturma açacak olmasının haberi buna gene bir tuz biber şeklinde oldu ve ardından Bitcoin tarafında sert bir düşüş yaşandı. Bizlerin teknik olarak takip ettiğimiz şu trend çizgisi üzerine kadar yani 15 bin dolar seviyesine kadar Bitcoin'de bir düşüş gerçekleşti ve burada şu an itibariyle BTC-USD paritesinde sizlerle birlikte bir tutunma izliyoruz. Aylık bazda gene uzun bazlı grafiğimizi açtığımız zaman da burada da gayet net göreceğiz arkadaşlar. Buradaki de gene bizler için bu 15 bin dolar seviyesinin önemli olduğunu gösteriyor ve buradan gelebilecek haberlerle birlikte tekrardan bir yukarı yönlü hareket BTC'de yaşanabilir 18 bin dolar seviyesine kadar. Şimdilik bu seviyeyi, bu tepki yükselişinin bu seviyelere doğru gelip gelemeyeceğini izleyeceğiz. Ayrıca Binance tarafından FTX ile ilgili bir açıklama daha geldi. Bir hafta içerisinde Binance'ın kararını vereceği. Bununla ilgili eğer ki Binance tarafından bir alım kararı FTX için çıkar ise arkadaşlar tekrardan eski geldiği seviyesine doğru BTC'de yukarı yönlü hareketler görülebilir. O yüzden bu kripto paralar tarafında bu haberler son dakika haberleri yakından takip edilmeli diye düşünen taraftayım. Ben hepinizi çok seviyorum. Unutmayın ki piyasalarda her zaman paralar kazanılır, kaybedilir. Bunlar önemli değil. Önemli olan sabırlı yatırımcı olmaktır. Sabırlıysanız kısa vadede lazım olmayan parayı bu türden yatırımlarda değerlendirmediyseniz ilerleyen dönemlerde her şey eski yerine gelecektir. O yüzden hiçbir şekilde moralinizi bozmayın. Yıllardır ben bu piyasanın içerisindeyim ve düştüğü seviyenin o düşüş seviyesinin üst rakamına gelmeyen hiçbir ürün daha bugüne kadar görmedim. Borsadaki hareketleri görüyorsunuz. Borsa kayıplarının ardından kat kat ve fazlasını da gene borsa yatırımcısına vermiş durumda. Yani panik yapılacak bir şey yok. Uzun vade yatırımcısı olun, orta vade yatırımcısı olun. Her zaman sabır içerisinde piyasaları takip etmeye çalışın. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.